Merhaba dostlar. Bugün size Laura Keçleç deneyimini nakledeceğim, ölüme yakın deneyimini. Bu deneyimin de tabii içinde diğer deneyimlerden farklı hususlar var. Bazen biliyorsunuz çok küçük bir ipucu için bile olsa bir deneyimi sizinle paylaşıyorum. Her zaman mutlaka çok ayrıntı olması gerekmeyebiliyor. Laura henüz daha 18 yaşında, çok hareketli bir genç. İşte gündüzleri bir iş yapmaya çalışıyor, açık liseye gidiyor, bilmem ne yapıyor. Bir taraftan geceleri bir kulüpte çalışıyor. Yeni işte kendi dairesine çıkmış. Diyor ki böyle bir şeyin içindeyim ama büyük babam rahip, dindar bir ailede yetiştim. Her işte koro çalışmaları dahil her şeyde katıldım. Ama diyor bu şeyde yani kurumsal dinin işte kitabındaki emirlerinde vesairesinde bazı şeyleri diyor hani tam içime sindiremediğim bir durumdaydım diyor. At biniyor zaman zaman, çok da yaramaz ve attan düşme kazaları var. Nitekim işte 6 yaşındayken bir at düşmesi sonrasında bedenden çıkma deneyimi yaşamış. Bu işte 18 yaşındayken diyor evimdeyim, o arada arkadaşım aradı, gel at binmeye gidelim dedi diyor. Ve beni ikna etti, işte yakın bir çiftlik var, at çiftliği, oraya gidelim diyor, ikimiz için de uygun olacak bir yer. Gittik. Sonra iki tane at var, işte birisi beyaz birisi renkli. Ben diyor böyle biraz da iri görünenli, ben bunu seçeceğim dedim. Oysa diyor yani at biniciliğim öyle muhteşem bir o seviyede de değil. Ve eğeri de öyle çok sağlam, oradaki iki tane eğer türünden bahsediyor da ben o isimleri çok bilmediğim için çok güvenli olmayan eğeri seçtim diyor. Neyse at sürmeye başlarken iki tane işte 15, 18-20 yaşlarında veya 25 yaşlarında iki delikanlıyla karşılaştık, birlikte at sürelim dediler. Birlikte at sürdük diyor. Yani çok da rahat değilim at üstünde. Sonra geri dönelim, atlarla beraber dönelim dediler. Diyorum da serbest sürüşte dönelim dediler. At hızlanmaya başladı. Ben kendimi çok güvende hissetmediğim bir haldeyken daha da endişelenmeye başladım. Sonra at tökezledi ve beni havaya fırlattı diyor. Fakat sert bir şekilde yere düşen bedenimi görmedim. Çünkü beden bir tarafa, ruh bir tarafa ayrılmıştı. Ben kendimi muhteşem bir gökyüzünde buldum. Masmavilikler içinde bir siyahlık vardı. O siyah işte bir çukur gibiydi. Oraya doğru çekildim ve girdiğimde bir tünel oldu. O klasik tüneli gördüm. Tünelde bir anda şey hissettim diyor, yapayalnızım. Demek ki dedim astronotlar da uzaydayken, uzay yürüyüşündeyken kendilerini böyle hissediyorlar dedim. Bir şekilde gidiyorduk. Yani bedenimin olup olmadığından emin değildim diyor. Bir müddet sonra bir ışık alana çıktık yani. Müthiş bir yer. Ve orada ölmüş olan işte 70 küsur yaşında, 77 yaşında ölmüş olan dedemi gördüm. 60'ında gibiydi. Kanserden ve çok kötü bir şekilde ölmüştü diyor. Orada gülümseyerek bana bakıyordu. Onu gördüğüme çok mutlu oldum. Bana geldi, işte elimden tuttu. Gülümsüyordu diyor. Müthiş mutlu oldum. O arada işte geçmiş yaşamım gösterildi. Ama geçmiş yaşam, diğer deneyimlerde de öyle diyorlar ya, bir tür birileri tarafından yaptıklarınız yargılanmıyordu. Tam tersine yargılayan sizdiniz sadece orada. Başkası yoktu. O deneyimi de tamamladıktan sonra ben burada ne yapacağım şimdi derken oradan hızlı bir şey, sanki omuzlarımdan bir şey tutuyor ve beni yönlendiriyordu diyor ve itiyordu. Bir başka ortama geldik. Burası bir bulut okyanusunun içinde bir ışık içindeydim diyor. Sanki o bulutlar bir sevgi denizi, okyanusu gibiydi. Ve güneş gibi bir şey görünmüyordu ama ortalıkta ışık vardı. Varlığın kaynağına ulaştığımı anladım diyor. Müthiş mutluydum ve huzurluydum. Sonra birden oradan da alındım. Gittikçe diyor bu geçişte dedemi gördüğüm yerde daha yoğun, madde yoğun bir varlık hissederken bu sevgi denizi bulutlardan oluşan bu okyanus alemine geldiğim zaman böyle daha incelmiş ve sadece bir şey diyor,
bilinç noktasından ibaret olduğumu hissettim. Etrafta da başka bilinç noktaları olduğunu hissediyordum. Ama onlar sanki benim başka versiyonlarımda diyor. Böyle bir ortamı görmüş. Dedesiyle olduğu dönemden bir de fısıltılar duyduğunu ancak hiçbirisini anlayamadığını söylüyor. Bu sevgi okyanusundan da birden başka bir boyuta daha geçiriyorlar. Müthiş masmavi bir denizin kenarındayım. Dalgalar sahile vuruyor. Sahil kayalık ve kayalıklarda pencereler var. Anlıyorum ki içinde insanlar yaşıyorlar. Ve orası da diyor bana çok ilginç geldi. Sonra birden şeyi fark ettim. Yani havada durdum. O bir zemin olmadığını, aşağıda sahilin toprak olduğunu ama benim orada olmadığımı hissettim diyor. Sonra birden dedim ki ya bir hani kutsal kitaplarda bahsedilen hayat ağacını görmedim dedim. Sonra karşıma diyor o hiç olmaması gereken sahilde kocaman muhteşem bir çam ağacı çıktı diyor. Çam ağacını da seyrettim, dokusunu filan hissettim. Sonra oradan diyor bir karanlığa girdim. O karanlıktayken sağ tarafıma döndüğümde dünyayı gördüm. Daha doğrusu dünya olduğunu hissettiğim bir gezegeni gördüm. Birden yüksekte olduğumu anladım ve ben yüksekten korkarım diye sürekli bağırmaya başladım. Ben yüksekten korkuyorum diye. Bir yandan da diyorum ya bak sen merak etme bir şey olmayacak diye kendimi teskin etmeye çalışıyorum. Oradan tekrar alındım geri bu defa. Biraz yine o saf bilinç halinden biraz daha koyulaşmış bir madde haline doğru gene dedemin bulunduğu yere götürüldüm diyor. Pardon, oraya götürülmeden önce bu defa o dünyayı gördükten sonra bir katedral binasının önünde kendisini buluyor. İşte oradayken diyor bana bütün bilgiler yüklendi. O bilgilerin esnasında bir de bir böyle iki taraflı sütun gibi sıralar gibi düşünün. Bir tarafta erkekler, bir tarafta kadınlar vardı diyor. Hareketsiz duruyorlardı. Birden bana öyle bir bilgi geldi ki bunlar benim önceki hayatlarım. Dedim ki diyor ya ben erkek olarak yaşamış olamam. Oysa oradakilerin 50 tanesi erkekse ki dokundum 40-50 yaşlarında birisine benziyordu diyor bir tanesine. Ve öbür tarafta da kadınlar vardı aynı şekilde diyor. Onlardan bir tanesine yaklaştım. Okulda diyor öğle yemekleri dağıtan cimri kadına benziyordu. Hiç güzellik de yoktu. Ya ben böyle olamam dedim diyor. Sonra şu dendi. Evet bu versiyonlarınız var ama bu versiyonlarınızın hepsi aynı anda yaşıyorlar. Aynı anda tecrübe biriktiriyorlar. Ben reenkarnasyon istemiyorum diye de düşündüm o anda diyor. Ama anladım ki bana verilen bilgi aynı anda bütün versiyonlarım yaşıyorlar ve aynı anda farklı bir tecrübeleri biriktirip sonra birleştirip işte o bilinç düzeyi meselesini oluşturuyorlar. Sonra oradan diyor tekrar dedemin bulunduğu daha işte yoğun aleme geri döndüm. Dedem elini uzattı diyor. Çok böyle iri beyaz elleri vardı diyor. Elini tuttum. Birden geri dedemin elinde de kalamadım. Geri dönmeye başladım ve işte bedenime geri döndüm diyor. Anlattığı şey bu. Sonraki aslında ben bunu diyor o arada bütün öğretilen bilgiler unutturuldu bana. Ve sonraki eğer rüyalarımda sık sık tekrar aynı sahneleri görmüyor olsaydım kimseye bir şey anlatmayacaktım ya da bir kitap yazmayı düşünmeseydim diyor. Çünkü sık sık aynı şeyler bana hatırlatıldı. Burada bir tek şeyi öğrendim diyor. İşte kurumsal dinlerin kurumsal yönlerinden çok Allah'ı sevmek ve iyi insan olmak, sevgi göstermek. Mutlaka zirvede bir aziz olmanız gerekmiyor. İnsanlara karşı nazik ve sevgi dolu olmanız, şefkatli ve iyiliksever olmanız önemli. Hayatın temel amaçlarından birisi olarak. Evet, Lora'nın deneyimi bundan ibaret. Gördüğünüz gibi diğerlerinde olmayan böyle farklı ufak tefek parçalar var. İşte o denizin kenarında kayalıklardaki evler meselesi. Bunlar farklı boyutlar olabilir. Bu hissettiği işte ilk alemde daha yoğun bir maddesel alemden sonra işte tamamen şeffaf enerji boyuta geçmiş olması vesairesi gibi değişik izlenimler var. Ama bunlardan da önemlisi kendisinin erkek ve kadın versiyonlarını görmüş olması ve bunun da
aslında diğer reenkarnasyon anlayışlarının farklı bir şekilde aynı anda yaşanan, aynı anda tecrübe biriktiren bedenler olduğu ve sonra hepsinin o yaşamlardaki tecrübeleri birleştirerek tek Lora'yı oluşturduğu inancını anlamış ve kafasına yerleştirmiş olmasıydı. Hayata dair söylediği zaten bizim hep söylediğimiz şey. Evet, muhteşem bir aziz olmanız gerekmiyor. Melek olmanız da gerekmiyor. Hatta belki eğer biraz zorlayan bir meleğe dönüşürseniz, o başkasının hakkını vereyim derken kendi hakkınızı yemek de olabiliyor. Neyi kastediyorum? Eğer insanlar memnun olsun, insanlar beni sevsin diye bugün bir yerde karşılaşmıştım da hoşuma gitti. Onu sizinle de bu şekilde paylaşmak istiyorum. Hep iyilik etmek isteyen birisiyseniz bu kendinize haksızlık. Ve samimi olmadığınız için de yaptığınız iyiliğin de çok fazla kabul görecek tarafı yok. Örneğin arkadaşınız aradı, ev toplamama yardım eder misin, taşınacağım dedi. Siz aslında beliniz ağrıyor, yapmak da istemiyorsunuz ama işte arkadaşınızı memnun etmek için tamam diyorsunuz. Yaparken zorlanıyorsunuz ve aynı zamanda içinizden de bu iş nereden çıktı başıma diye düşünüyorsanız o kendinize yaptığınız haksızlıktır. Ya iyilik ortamında, onun için diyorum, muhteşem bir aziz olmanız gerekmiyor ve herkese mutlaka iyilik, önce kendinize de iyilik edeceksiniz. Herkese saygı göstereceksiniz, herkese elinizden geleni yapacaksınız ama bütün hayatınızı onlar için adamak durumunda değilsiniz. Adayabiliyorsanız mesleğiniz gereği, yaşamınız, gelir kaynaklarınız, içinde bulunduğunuz şartlar gereği o güzel bir şey tabii. O da gerçekten meleklik düzeyine varan bir iyilik ama genel yaşam standartlarını taklit edilebilir bir standart değil. Onun için iyi olun, nazik olun, elinizden geleni yapın, hayır yapın, iyilik yapın, başkalarına karşı şefkat besleyin ama kendinize de haksızlık etmeyin. Belki bugünün söylenmesi gereken en temel hususlarından birisi. Şimdi diyeceksiniz ki daha bir önceki videoda işte Emel Hanım'la yaptığınız video ile ilgili olarak reenkarnasyon yoktur dediniz. Yorumlarda da gördüm çünkü bir öncekinde. Ama bütün anlattığınız deneyimlerde bir şekilde reenkarnasyon var. Olabilir. Ben size kendi inancımı anlattım, değişen inancımı anlattım. Ama bu benim anlatıları değiştirerek kendi inancıma uydurmak gibi bir ahlaki ilkesizlik yapmama sebep olamaz. Bakın burada da diğerlerinden farklı olarak aynı anda yaşayan, aynı bize göre farklı boyutlarda aynı zamanda yaşayan değişik versiyonları olarak anlattı reenkarnasyon yerine Laura. Hepsi de olabilir. Ben size inandığımı söylüyorum ama bu arada insanların anlatılarını değiştirerek size anlatmak gibi bir ilkesizlik yapmamaya çalışıyorum. Herkesin inancına saygımız var. Gene bir önceki videodan hareketle yorumlarda maalesef epey yorumu silmek durumunda kaldım. Hep söylediğim şey şu var. Anlatılanlar sizin inancınıza uymayabilir. Bu size ona yalancı deme, hakaret etme, işte aşağılama, hatta tekfir etme, kafirlikle suçlama yetkisi ve hakkı vermez. Biraz şu bakış açınızı genişletin. İnanmıyorsanız inanmayın. Hiç kimse zaten sizi inanmaya zorlayamaz. Ama bu inanmamanızı kötü bir dille dile getirme hakkınız yok. Kul hakkına giriyor orası. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve biliyorsunuz başka dine, başka inanca ve başka kişilere hakaret eden herkesin yorumlarını kaldırıyorum. Benim kendimin bir Müslüman olması, İslam dini konusunda bir uzmanlığım vesaire yok, zaten onu hep söylüyorum. Benimle dini tartışmaya girmek isteyen izleyiciler oluyor. Yok ki ben de öyle biriyim. Yok. Onu din adamlarıyla tartışın. Hocam işte sen şöyle dedin, buna Kur'an'dan dayanak getir. Yok bende öyle bir bilgi. Ben anlatılanları size naklediyorum. Siz eğer karşı yönlü bir bilginiz varsa onu kaynaklarıyla koyarsınız ve izleyicileriniz birbirlerinden öğrenen bir akademi burası. Okurlar ve istifade ederler. Ama benimle dini konuda tartışmaya girmeyin çünkü ben din alimde değilim. Öyle bir bilgim de yok. Hiçbir zaman öyle bir iddiam da yok. Ben sadece ölüme yakın deneyimler, astral seyahatler ve işte Fatma Hanım ve Emel Hanım'la başlayan olağan dışı diğer deneyimleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bir izleyicimiz güzel bir soru olarak demiş ki, hocam bunu niye yapıyorsun ki? Bu kanalın kuruluş amacı ne?
sadece yaşamın başka sırları da olduğunu, sadece göze görünenden, akılla hissedilenden ve kitaplarda yazılandan farklı tür deneyimlerin de olduğunu ve oradan da hakikate varılabileceğini size anlatmaya çalışıyorum. Nitekim ben başladığımda Türkiye'de herhalde Türkçe olarak ölüme yakın deneyimler anlatan bir YouTube kanalı yoktu. Ama bugün bir sürü var ve ben bunun yeni açılanları gördükçe mutlu oluyorum. Çünkü önemli olan bir hakikatin yayılması. Burada bizim bir ticari kaygımız yok. Bir izleyicimiz demiş ki hocam 15 dakikalık video 10 tane reklam girdi. Maalesef onu ben ayırmıyorum. Sadece para kazanmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu bütün şeylerden mesela işte bir ay boyunca 100 binden fazla işte 112 bin, 120 bin izlemeden inanın sadece böyle 140-100 dolar civarı bir gelir geliyor. O da otomatik olarak benim öğrenci bursu fonum var kendime göre kendi gelirlerimden oluşturduğum ona giriyor. Onun için kapatmıyorum. Yoksa bunun bir ticari amacı yok. Zaten siz de takdir edersiniz ki bu kadar emek onun için verilmez. Bunu da bu vesileyle söylemiş oldum. Ama genel kural itibariyle geri dönersek, ölüme yakın deneyimleri mutlaka yeni gelenler çok oldu. Çünkü bir önceki videodan dolayı 300 kişi civarını yeni izleyip hepsi tekrar ama hocam olur mu Hristiyan, ateist bilmem ne gördü. Bir önceki videodan anlattığım gibi bunlar ölüme yakın deneyimler ve ölüm öncesi yaşanıyor. Sizin söylediğiniz cennet, cehennem, kimin hakiki olduğu, kimin olmadığı, ahirette kimin nereye gideceği hesap günü Cenab-ı Hak tarafından kararlaştırılacak. Bunu hep söylüyorum. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamak lazım. Hayatta çok şey oluyor. Hayatta her gün yeni şeyler oluyor. Fark etmek lazım. O olan biten şeylerin içinden de kendimize ders çıkaracak. Hayatımızı geliştirmeye yönelik ne katkı sağlayacak onu araştırıp bulmamız gerekiyor. Biz buraya boş oturup günlük hayatı sıfır yaşamakla geçirmek için gelmedik. 2 günü bir olan ziyandadır diyor hadis-i şerifte. Bunun maksadı sadece işte bugün para kazanın, bugün bir kitap daha okuyun anlamında değil. Bir önceki videoda söylediğim o tren istasyonu hiç unutmayın. 24 saatiniz var ve sonraki yolculuğunuz için gerekli bütün malzemeyi orada toplayacaksınız. Ahiret hayatındaki sonsuz yolculuk için size ne lazım? Bugün oraya malzeme kumbaraya bir şey koydunuz mu? Önemli olan o. 2 günü bir olmamaktan anlaman gereken şey o. Elbette dünya içinde çalışacaksınız çocuklarınız için. Daha iyi gelir sahibi olacaksınız. Daha iyi imkanlarda, daha iyi okullarda okutmaya da çalışacaksınız. Evinizde olsun isteyeceksiniz, arabanızda olsun isteyeceksiniz. Elbette bütün bunları yaparken öbür dünyaya azık hazırlamayı da unutmayın. O azık nedir? Önce tabii inanacaksınız. İnanmadığınız bir Tanrı, inanmadığınız bir cennete sizi niye koysun? Ya da inanmadığınız bir ahirette sizi niye var etsin diye hep söylüyorum. Oraya, sonrasında da malzeme yaratılana iyilik etmek suretiyle ve yaradana da şükretmek suretiyle. Evet ya Rabbi bütün bu verdiğin nimetlerin farkındayım. Beni insan olarak yarattığında farkındayım. Bunun büyük bir nimet. Bu vücut mekanizmasını benim kontrolüm dışında sorunsuz işlettiğin içinde onun da farkındayım. Verdiğim bütün nimetleri için şükür sana deyip onun farkında olup onun yarattıklarına iyilik etmek, sevgi göstermek. Bütün temel öbür dünya için biriktireceğiniz sermaye bu. Bunun sonunda, sınavın sonunda elbette idrakiniz yükseldiği için sonraki alemlerde yüksek bilinç düzeyinde uygun, yüksek frekanslı alemlerde olacaksınız. Hepsi bundan ibaret. Bugün sizinle paylaşmak istediklerim bunlar. Hepinizi seviyorum. Rabbim hepinize cennette buluşmayı nasip etsin. Bunu her defasında tekrarlayacağım ve tekrarlıyorum. Size dua edin. Bu manevi bir şirket kurduk çünkü burada. Belki birinizin duası kabul edilir de cenneti bir sofrada bir araya gelir. Bu sohbetleri orada birlikte yüz yüze yaparız. Sevgilerle, hoşça kalın.